Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gül boncuklarla inci bir çanta çalışması yapacağım. Sizler tarafından istenilen bir modeldi. Yapımında kullanılan malzemeleri sayalım. 3 farklı boncukla yapacağız çantamızı. Birisi 14 milim yuvarlak inci. Yine 14 milim gül inci. Bunun da şöyle yandan delikleri var. Arkasını önünü göstereyim. Deliksiz olanından almayın, dikkat edin. Deliksizleri de var. 10 milim küçük yuvarlak incim var. Bu 3 farklı boncukla çantamızı yapacağız. Boncuk haricinde esneme yapmayan 0.50 numara misine kullanacağım. 2 adet çanta aparatım var yuvarlak. İsterseniz penguen uçlardan da kullanabilirsiniz. Misinamızı kesmek için de makas kullanacağız. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Katıl butonundan da atölyeme desteklerinizi bekliyorum. Çantamızın yapımına başlayabiliriz. Başlangıç olarak misinama 2 adet 14 milim, 1 adet gül boncuk, 2 adet yine 14 milim, 1 adet gül boncuk şeklinde boncuklarımı dizdim. Boncuklarınızı ilk etapta bu şekilde takın. Boncuklarımı dizdikten sonra misinamın uçlarını eşitliyorum ve boncuklarımı misinamın ortasına alıyorum. Misinamı çift taraflı kullanacağım ve düğümleme yöntemiyle ilerleyeceğim. Düğümleme yöntemi dışında bir yöntem daha sizlere göstereceğim. Çünkü bu çanta biraz gül boncuklardan dolayı çok sıkı olup büzüşebiliyor. Eğer çantanız çok sıkı olup da büzüştüğünü fark ederseniz kullanmanız için farklı bir teknik daha sizlere anlatacağım. Şimdi düğümleme yöntemini öncelikle bir anlatayım. Düğümleme dediğimiz yöntem aynı taraftaki misinayı geri çeviriyorum. Boncuğumdan tekrar geçiriyorum. Gül boncuk üzerinden bağlama yapacağız. Boncuğumdan geri geçirdim. Burada bir baloncuk oluşturdum. Bakın bu aynı taraftaki misina. Şöyle gösterebilirim. Boncuğumu çok çekmiyorum. Burada bir baloncuk oluşturuyorum. Oluşturduğum baloncuktan karşı taraftaki diğer misinayı geçiriyorum. Bakın baloncuğun içinden geçirdim, aldım. Karşılıklı çekiyorum. Çektiğimde oluşan düğümü, şurada bir düğüm oluşuyor. Bu oluşan düğümü gül boncuğumun arasına çekeceğim. Elimle yardımcı oluyorum. Gül boncuğumun arasına alıyorum. Düğümleme dediğim yöntem bu arkadaşlar. Şimdi birinci sıram hazır. İkinci sıra için boncuk takıyorum tekrar. İkinci sırada boncuk dizilimim şu şekilde. 2 tane 14 milim bir tarafa, 2 tane 14 milim bir tarafa mutlaka boncuk takıyorum. Gül boncuğu sağ ya da sol misinanıza takabilirsiniz. Fark etmez. Nereden rahat çalışıyorsanız gül boncuk üzerinden bağlama yapacağım. Ne yapıyorum bunun için? Aynı taraftaki misinayı geri çevirdim. Boncuğumdan tekrar geri geçiriyorum bakın. Geçirdim, çektim. Hepsini çekmedim. Burada bir baloncuk oluşturdum. Oluşturduğum baloncuktan diğer misinayı geçiriyorum içinden. Ve karşılıklı çekiyorum. Burada hemen bir düğüm oluşmaya başlıyor. Bu düğümü de gül boncuğumun arasına elimle yardımcı olup çekiyorum. Çektim. Şimdi dikkat ettiyseniz güllerim karşı tarafa doğru bakıyor. Normalde düz durması gerekir. Burada çantamızı yaparken arkamızı toparlayarak gideceğiz. Arkadaki gülü hemen istediğimiz pozisyona getiriyoruz bakın. Elimizde düzelterek devam edeceğiz. Bu çanta bunu gerektiriyor. Şimdi arkadaki boncuğumu da düzelttiğime göre diğer sıram için hazırlık yapabilirim. Üçüncü sıra için boncuk dizilimim aynı. 2 tane 14 milimlik bir tarafa, 2 tane 14 milimlik diğer tarafa takıyorum. Gül olan boncuğumu herhangi bir tarafa takabiliyorum. Ve gül olan boncuğum üzerinden bağlama işlemi yapıyorum. Aynı taraftaki misinayı geri çevirdim. Boncuğumdan tekrar geri geçirdim. Hepsini çekmedim, baloncuğumu oluşturdum. Bu baloncuktan da karşı taraftaki misinayı alıyorum. İçinden geçiriyorum. Çekiyorum. Oluşan düğümü boncuğumun arasına alıyorum. Ve arka taraftaki boncuğumu düzeltiyorum. Sıralarımız bu şekilde ilerleyecek. Dördüncü sıram için aynı şekilde boncuk takıyorum. Bakın boncuklarım aynı. 2 tane bir tarafa 14 milim, 2 tane diğer tarafa 14 milim. Gül boncuk herhangi bir tarafa takılabilir. Burada düğümleme yapmayıp da diğer yöntemi kullanmak isteyenler için bağlama yapalım. Şimdi burada aynı taraftaki misinayı değil de arkadaşlar diğer taraftaki misinayı çapraz bir şekilde boncuğumuzdan geçiriyoruz bakın. Çevirdim. Diğer misina.
başka bir tarafa doğru misinanın ucunu geçiriyorum. Bu misinam bu tarafa doğru, diğer misinam diğer tarafa doğru, dikkat ettiyseniz, yani çapraz. Bu da çapraz yöntem. Direkt geçirdim, çekiyorum. Bu şekilde çok fazla sıkmadan modelimi yapmış oluyorum. Arkadaki boncuğu düzeltelim. Burada iyice sıkı yapabileceğinizi düşünüyorsanız bu yöntemi de kullanabilirsiniz. İşte bu yöntemi kullanmama sebebim, boncuklar arka tarafta oynuyorlar arkadaşlar. O yüzden bu yöntemi çok fazla kullanmıyorum. Düğümleme yaptığımız zaman oynama olmuyor. Bu modele özel bu yöntemi kullanmanızı öneriyorum. Çünkü çanta toplanabiliyor. Herkesin el sıkılığı bir olmadığı için bu yöntemi anlatıyorum. Diğer sıramız için boncuklarımızı takalım. Bu çapraz yöntemi bir kere daha yapalım. Boncuklarım yine hazır. Aynı şekilde taktım. 2 14 milimlik bir tarafa, 2 14 milimlik bir tarafa. Gül boncuğum da herhangi bir tarafa. Şimdi diğer misinanın ucunu aldım. Gül boncuğumdan diğer tarafa doğru geçiriyorum. Çapraz bir şekilde. Bakın bazı arkadaşlar buradan paralel geçirmiş arkadaşlar. Birbirine uçlar paralel olacak şekilde geçirmiş. Benimki bu şekilde çıktı. Ne yapayım diyor. Yani cevap vermek için önce bir şokumu atlatmam gerekti. Tabii ki çapraz geçirmeniz gerekiyor bakın. Paralel değil, çapraz olacak. Bir uç bir tarafta, diğer uç diğer tarafta. Geçirdim. Çektim. Arkadaki boncukları düzeltiyorum. Yani bu yöntemde çok da düzeltemiyorum tabii de. Eli sıkı olanlar yapabilirler. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bunları daha sonra düzeltirim diye bırakmayın. Mutlaka düzeltmeye çalışın bu şekilde. Çünkü daha sonrasında düzelttiğinizde burada aralarda boşluklar kalır ve bunların telafisini ilerlediğiniz zaman yapamayabilirsiniz. Düzelterek devam edin, garantiye alın. Şimdi kaç sıra yaptığımızı bir sayalım. Gül boncuklardan sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane gül boncuğumuz oldu. 7. gül boncuğumuzu yaparken döneceğiz arkadaşlar. Dönmek için hemen boncuklarımı takıp hazır hale geliyorum. Dönmek için boncuklarımı şu şekilde taktım. Bütün boncuklarım aynı misinada. İster sağ misinaya ister sol misinaya takın, fark etmez. Ama tek bir misinada olsun. 2 tane 14 milim, ortaya bir tane gül boncuk, 2 tane daha 14 milim boncuk taktım. Ve düğümlememi en son taktığım 2 tane 14 milim üzerinden yapacağım. Şöyle ikisinden de misinamı geçiriyorum. Buna dikkat edin lütfen. Bakın 2 boncuğun ikisinden de misinamı geçirdim. Düğümlememi ikisinde yapacağım ve misinam ikisinde kalacak arkadaşlar. Diğer misinayı aldım, içinden geçirdim. Çekiyorum. Düğümümü 2 boncuğun ikisine de alacağım. Şu arka tarafları düzelterek devam edelim. Bakın misinam ikisinde de. Burada çantamın kurulumunu yapmış oldum. Tekrar sıramı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıralı bir kurulum yaptık. Şimdi çantamızın eni bu şekilde. Bu eni istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. Yani dönmeden önce sıralarınızı yapıyorsunuz. Atıyorum 10 sıra yapın. 11. sırayı bu şekilde dönerek yapın. Ya da 4 sıra yaptınız. 5. sırada dönmek istiyorsunuz. Küçük bir model istiyorsunuz. 5. sırayı bu şekilde dönerek yapın. Yani çantanızın enini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz uzatın, isterseniz kısaltın. Bana gönderilen model bu sırada. Yukarı doğru devam ediyorum. İkinci sırama başlangıç yapacağım. Başlangıç için misinamı hiçbir yere almıyorum. Misinama boncuk takıp geliyorum. Diğer sıranın başlangıcı için boncuk dizilimim şu şekilde. Dışarıda kalan misinama, bakın bu boncuklar tarafında kalan misinama değil de dışarıdaki misinama önce gül boncuk taktım. Daha sonrasında 2 adet 14 milim tekrar gül boncukla bitirdim. Burada dikkat etmeniz gereken, yeni bir sıraya nasıl başlıyoruz? Sıra içerisinde nasıl ilerliyoruz? Sıra kapanışımızı nasıl yapıyoruz? Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar, çünkü birkaç sıra göstereceğim. Geri kalanları kamera arkası yapacağım. Sıra başlangıcımda boncuk dizilimim bu şekilde olacak ve gül boncuk üzerinden düğümleme işlemiyle bağlama yapacağım.
İkinci sıramın başlangıcını yapmış oldum. Başlangıçlarım bu şekilde. Ve bu boncuklar da diğer taraflara bakıyorlar arkadaşlar. Bunlar kenar olacaklar. O yüzden bunları çevirmeye çalışmayın. Gerek yok. Çantanın modeli bu şekilde. Sıra içerisinde ilerlerken diğer gül boncuğumun olduğu yere misinamı getireceğim. Yani 2 boncuk ilerliyorum. Misinamın pozisyonu bu. Hem gül boncuktayım hem de 2 tane incideyim. Şimdi yukarıda yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. Boncuk dizilimim şu şekilde sıra içerisinde ilerlerken 2 adet 14 milim takıyorum öncelikle. En sonda gül boncuk takıyorum. Boncuk dizilimim bu olacak ve gül boncuk üzerinden düğümleme yapıyorum. Arkadaki boncuğumu düzeltiyorum. Tekrar 2 boncuk ilerliyorum. Yine aynı pozisyondayım. İlerletmediğim misinama boncuk takıyorum. 2 adet 14 milim, 1 adet gül inci taktım. Gül inci üzerinden düğümleme yapıyorum. Bağlamadan arkadaki boncuğumu düzeltiyorum. Düğümümü sakladım. Sıra içerisinde ilerlemelerimiz bu şekilde olacak. Tekrardan 2 boncuk ilerliyorum. Ve yine yürütmediğim misinama 2 tane 14 milim inci, 1 tane gül boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Gül boncuğum üzerinden bağlıyorum. Düğümümü saklamadan önce arkadaki boncuğumu düzelttim. Daha sonrasında düğümümü sakladım. Yani 2 boncuk 2 boncuk ilerliyoruz arkadaşlar. Burada amaç gül boncukları yan yana getirebilmek. O yüzden 2 boncuk ilerliyorum tekrar. İlerletmediğim misinama boncuk takıyorum. Boncuk dizilimim aynı. Gül boncuk üzerinden bağlıyorum. Düğümümü saklamadan diğer sıradaki boncuğumu düzeltiyorum. Düğümümü saklıyorum. Son 2 boncuk gördüğünüz gibi burada kapanış yapacağız ve buraya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Kapanışlar nasıl oluyor? Ona bir göz atalım hep beraber. 2 boncuk ilerledim. Burada boncuklarımı ilerlettiğim misinama takıyorum. Boncuk dizilimimde farklı dikkat ederseniz önce gül boncuk taktım, daha sonra 14 milimlik 2 tane incimi taktım. Hani burada sıra içerisinde ilerlerken önce 14 milimliği sonra gül boncuğu takıyordum biliyorsunuz. Bu kez gülü önce taktım ve bağlamamı 2 tane incim üzerinden yapacağım. İkisinden de misinamı geçiriyorum. Bu ayrıntıya dikkat edin lütfen. İkisinden de geçirdim misinamı. Burada hem kapanış yaptım hem de yönümü yukarıya aldım arkadaşlar. Bakın 2 tane incide kaldı misinalarım. Kapanışlarımız bu şekilde olacak. Şimdi bir de başlangıç yapalım. Başlangıç gösterelim. Başlangıç yaparken de dışarıda kalan misinaya, boncuklar tarafında olan misinaya değil, 1 adet gül inci takıyorum. 2 adet 14 milim inci takıyorum. Tekrar 1 adet gül inci ile bitiriyorum. Boncuk dizilimimiz sıra başlangıçlarında bu şekilde olacak ve gül boncuk üzerinden bağlama yapacağız. Yeni sıramızın başlangıcını böylelikle yapmış olduk. Sıra içerisinde ilerlerken 2 boncuk ilerliyorum. Misinamı yürütüyorum. Hem gül boncuktayım hem de 2 tane incideyim şu an. Yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. Sıra içerisinde ilerlerken boncuk dizilimim 2 adet 14 milim inci, 1 adet gül boncuk oluyor. Gül boncuktan da bağlama yapıyorum. Ve sıramı ilerletmiş oluyorum. Tekrar 2 boncuk ilerliyorum.
İlerletmediğim misinama boncuk takıyorum. Boncuk dizilimim aynı. Gül boncuktan bağlıyorum. Ve sıramı ilerletebilmek için 2 boncuk ilerliyorum. Yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. 2 tane 14 milim, 1 tane gül boncuk. Gül boncuğumdan bağlıyorum. İki boncuk ilerleyelim. İlerlemediğim tarafa boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Gül boncuktan bağlayalım. Ve bir kapanış daha yapacağız. Son 2 boncuğumuza geçelim. Burada kapanış yaparken boncuklarımızı yürüttüğümüz misinamıza takıyoruz. Ve boncuk dizilimim de farklı. Önce gül boncuğu takıyorum. Daha sonra 2 tane 14 milimliğimi takıyorum. Ve düğümlememi 2 tane 14 milimlik üzerinden yapıyorum. Kapanışımız bu şekilde. Hem sıramı kapatıyorum hem de yönümü yukarıya çevirmiş oluyorum. Bakın misinam 2 tane 14 milimliğimde. Sıramın kapanışını yaptıktan sonra tekrar yeni sıra başlangıcı için dışarıda kalan misinama boncuk takıyorum. Ve dikkat ettiyseniz başlangıçlarda da boncuk dizilimim yine farklı. Önce gül boncuk, araya 2 tane 14 milim, daha sonrasında tekrardan gül boncuk şeklinde. Başlangıçlarımızın boncuk dizilimi bu şekilde arkadaşlar. Ve gül boncuk üzerinden bağlama yapıyorum. Kapanışta inciler üzerinden bağlama yapıyoruz. Başlangıçlarda ve sıra içerisinde ilerlerken gül boncuk üzerinden bağlama yapıyoruz. Bağlamamı yaptım. Yeni sıra başlangıcımız yapıldı arkadaşlar. 4. sıramıza başladık. Sıra içerisinde ilerlerken 2 boncuk ilerliyorum. Ve yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. Boncuk dizilimimde 2 tane 14 milim, 1 tane gül boncuk şeklinde. Buralarda nasıl ilerlediysek burası da aynı şekilde. Gül boncuk üzerinden bağlamamızı yapalım. Ve sıramızı ilerletmeye devam edelim. 2 boncuk tekrardan ilerliyorum. Yürütmediğim misinama boncuk takıyorum. Boncuk dizilimim 2 tane 14 milim, 1 tane gül boncuk şeklinde. Şimdi gül boncuktan bağlamamızı yapacağız. Fakat arkadaşlar misinem az kaldı. Size de misine bağlamayı göstermek istiyorum. Misineme bağlamadan önce hangi boncukta olacaktım? Hangi pozisyonda olacaktım? Daha sonrasında hangi hamleyi yapacaktım? Bunları unutmuyorum. Şimdi gül boncukta karşılıklı olacaktı misinem. Bunu unutmadım. Burada direkt bağlıyorum. Çantamın yapısını bozmayacak şekilde birkaç kez bağladım. Direkt bittiği yerde siz de bu şekilde bağlayabilirsiniz. Misinalarınızı hemen orada kesmeyin. Diğer boncuklardan mutlaka geçirip kesin. Sizler de istediğiniz boncuklardan misinalarınızı geçirebilirsiniz. Diğer ucu da aynı şekilde. Misinamızın bittiği yerde direkt bağladık. Şimdi gül boncukta olmam gerekiyordu. Gül boncuktan tekrar misine takıyorum. Burada misine takarken yapacağınız tek bir işlem var. Misinenin ucunu gül boncuktan karşılıklı şöyle geçirdim. Misinemin uçlarını eşitliyorum. Olmam gereken pozisyon buydu. Bu şekilde misinamı taktım. Yani gül boncuğumdan bağlama yapılmış gibi düşünün. Bağlama yapsaydım bu şekilde olacaktım. Ve bir sonraki hamlem ne olacaktı? Bu aşağıdaki misinamı 2 boncuk ilerletecektim. Hemen ilerletiyorum.
İlerletmemi yaptım. Misina takma işlemi bu şekilde arkadaşlar. Çok basit. Hemen geçirdik, taktık, ilerletmemizi yaptık. Yukarıdaki misinamıza boncuk takarak sıramı devam ettiriyorum. Boncuklarım hazır. Gül boncuktan bağlayalım. İki boncuk ilerletiyorum. Boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. Ve bir kapanıştayız yine. 2 boncuk tekrar misinamı ilerletiyorum son boncuklara. Ve kapanış yaparken yürüttüğüm misinama boncuk takıyorum. Bunu son bir kez anlatacağım. Geri kalan sıraları çünkü kamera arkası yapacağım. Hemen boncuklarımızı takıp gelelim. Boncuk dizilimim öncelikle gül boncuğu takıyorum. Daha sonrasında 2 tane 14 milimlik boncuk takıyorum. Bağlamamı 14 milimlikler üzerinden yapıyorum. Kapanışlar da bu şekildeydi biliyorsunuz. Çünkü burada yönümüzü yukarıya doğru çevireceğiz. Düğümümü 14 milimliklerin içerisine aldım. Sıramı kapattım. Burada hiçbir yere geçiş yapmayıp yeni sıra başlangıcı yapacağım. Yeni sıra başlangıcımızı da yapalım. Yeni sıraya başlarken de öncelikle gül boncuk takıyorum. Araya 2 tane 14 milimlik takıyorum. En son olarak bir gül boncuk daha takıp son taktığım gül boncuk üzerinden bağlama yapıyorum. Ve sıramıza başlamış olduk. Başlangıcımı yaptıktan sonra sıra içerisinde ilerlerken de ne yapıyordum? 2 boncuk ilerliyordum. Ve ilerletmediğim misinama boncuk takıyordum. 2 adet 14 milim, bir tane gül boncuk. Gül boncuktan da bağlıyorduk arkadaşlar. Sıra içerisinde ilerlemelerimiz de bu şekildeydi. Şöyle sıralarımızı bir sayalım. Kaç sıra yaptık? 1, 2, 3, 4 sıra yaptık. Güller üzerinden sıra sayınızı tespit edebilirsiniz. 5. sıramıza da başlangıç yaptık. Ben toplamda 6 sıra yapacağım arkadaşlar. Bana gönderilen model bu şekildeydi. Sıra sayısına uymaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sizler de istediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. İster 6 sıra yapın, ister 10 sıra yapın, ister 4 de bırakın. Ne kadar sıra istiyorsanız o kadar sıra yapabilirsiniz. Eğer karıştırırsanız kapanışlara ve başlangıçlara bakabilirsiniz. Sıra içerisinde nasıl ilerliyoruz yine videoyu geri alıp bakarak yapabilirsiniz. 2 sıra daha kamera arkası hemen yapıp gelelim. Son boncuklara geçişimi yaptım. Artık burada bir kapanış yapacağım. Komple kapatıyorum arkadaşlar. Boncuklarımı taktım. Bir tane gül, 2 tane inci olmak üzere. Burada direkt hani inciler üzerinden bağlayıp kapanış yapıyorduk ya. Son sıramız olduğu için direkt bağlıyorum. Çantamın düzenini koruyacak şekilde düğümlerimi attım. Sıramı tamamladım. Şöyle sıralarımızı bir sayalım. Güller üzerinden tespit edebiliriz demiştik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptım. Dediğim gibi istediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Misinalarımı diğer boncuklardan geçirip o şekilde kesiyorum. Kesip geleyim. Bu bizim çantamızın bir yüzü. Videoyu geri alıp aynısından bir tane daha hazırlıyoruz. Bu şekilde 2 tane olacak. Bunları şöyle birleştireceğiz. Bakın iç tarafında gül yok dikkat ettiyseniz. İç tarafları belli. Bu çantanın içi ve dışı var. Şöyle üst üste koyup kenarlardan ve tabandan birleştirip bir çanta haline getireceğiz. Aynısından bir tane daha yapıp gelelim. Birleştirme işlemi için tekrardan görüşelim. Birleştirme işlemi için hazırız. Birleştirmemizi kenardan başlayıp tabanla devam edeceğiz. Diğer kenarı yapıp bitireceğiz. Burada birleştirmemizi arkadaşlar kenar ve taban birleştirmelerimiz hep aynı şekilde olacak. Nasıl yapıldığını size biraz göstereceğim. Yine geri kalanını kamera arkası yapacağım. İlk olarak çantamın bir yüzünün ilk gül boncuğundan, kenardaki gül boncuğundan misinamı yukarı doğru geçiriyorum. Ve yukarıda geçirdiğim misinama 2 adet 14 milimlik inciden takıyorum. Aynı misinayı çantamın diğer yüzünün ilk gül boncuğundan yine aşağıya doğru geçiriyorum. Misinamın uçlarını eşitliyorum.
ve birleştirmede başlangıcımı yapmış oluyorum. Şu an misinalarım şu iki gül boncukta. Bu güllerin arasına ikişer tane 14 milimlik boncuklar takarak kenar bölümünü birleştireceğim. Herhangi bir misinaya takabilirsiniz. 2 adet boncuk takıp geliyorum. Boncuklarım hazır. Dediğim gibi sağ ya da sol misinaya takabilirsiniz. Fark etmez. İkisi üzerinden bağlama işlemi yapacağım. Misinamı ikisinden de geçirdim. İkisinde de misinam. Diğer misinayı da baloncuktan geçiriyorum. Ve karşılıklı çektiğimde birleştirmemi yapmış oluyorum. Güllerin arasına bu şekilde ikişer tane 14 milimlik boncuk takarak birleştirme yapacağız. Bu taban kısmında da bu şekilde olacak. Taban kısmında da gördüğünüz gibi gül boncuk yok ama 2 boncuk 2 boncuk ilerleyerek aralara yine 14 milimlik boncuklardan takacağız. Oradan da biraz size göstereceğim. Sadece burada kenarda açık olarak gösterebiliyorken en azından mantığını anlayın istiyorum. Şimdi gül boncuklarımdan tekrar aşağıya iniyorum. Hem sağdan hem soldan. Biraz yaklaştırıp göstereyim. Gül boncuklardayım. Herhangi bir tarafa 2 tane 14 milimlik boncuk takıyorum. Boncuklarım hazır. İkisinden de düğümleme yapıyorum. Misinamı geçirdim. Düğümlememi yaptım. Yine gül boncuklarımdan aşağıya iniyorum. Hem sağdan hem soldan aşağıya misinalarımı aldım. Buraya 2 adet 14 milim takıp birleştirme yapıyorum. Boncuklarım hazır. Yani mantığımız bu. Şimdi bunu şöyle gül boncukların bitene kadar en azından biraz hızlandırılmış olarak yapalım. Son gül boncuklardayım. 2 tane boncuğumu taktım. Bağlamamı yaptım. Kenarımın birleştirmesini yapmış oldum. Şöyle kapatıp göstereyim size. Bakın bu kenarım hazır. Şöyle boncuklarımızı da düzeltelim. Bunda boncuklarımızı düzelterek ilerliyoruz. Biliyorsunuz. Boncuklarımı da düzelttim. Kenarımın birleştirmesini yaptım. Şimdi tabanıma geçeceğim ve diğer kenarımı yapacağım. Taban kısmını da aynı şekilde yapacağız. Şu an 2 boncuktayım. 2 boncuktayken kapatmıştık biliyorsunuz. Buradan itibaren 2 boncuk sağ taraftan, 2 boncuk sol taraftan ilerleyeceğim. Ve buraya 2 tane 14 milimlik boncuk takıp birleştirme yapıyorum. Boncuklarım hazır. İkisinden de bağlıyorum. Aynı sistem. Sadece ikişer boncuk ilerliyoruz. Burada gül boncuğumuz olmadığı için. Gül boncukların bulunduğu aralara boncuk takacağız arkadaşlar. Bakın 2 boncuğumu taktım. 2 de şu gül boncuğumun olduğu araya. 2 tane buradaki gül boncuğumun olduğu araya. Yine yani 2 boncuk sağdan 2 boncuk soldan ilerleyelim. Şöyle 2 boncuktayım. Buraya 2 tane 14 milim takıp birleştiriyorum. Herhangi bir tarafa takabilirsiniz. İkisi üzerinden bağlayalım. Taban birleştirmem bu şekilde olacak. Yine 2 boncuk ilerleyip boncuk takıyorum. 2 de diğer taraftan ilerliyorum.
14 milim boncukla birleştiriyorum. Misinamı ikisinden de geçiriyorum tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi şu son 2 boncuğa kadar kamera arkası olarak yapayım. Burada yine biraz anlatarak devam edelim. Tabanımızı da bu şekilde hazırladık. Aralara boncuklar atarak. Burada aralara gül boncuk özellikle atmadık arkadaşlar. Çünkü gül boncuk burada çantamızın duruşunu taban olduğu için bozardı. Ve çok sık da atamadık boncuklarımızı. Çünkü bu sefer de dışarı atardı boncukları. Yamuk yumuk dururdu. O yüzden tabanımızı bu şekilde oluşturduk. Şurada tabanda son 2 boncuğa geçişlerimizi yaptık. Hem sağdan hem soldan. 2 tane de 14 milimlik boncuğumu taktım. Boncuklarımızın ikisinden de bağlamamızı yapalım. Tabanımızı burada bitiriyoruz. Diğer kenarımıza geçiyoruz. Burada da aynı sistem ilerleyelim arkadaşlar. Gül boncuklarımıza geçiş yaparak aralara da İkişer tane 14 milim takarak ilerleyeceğiz. Şimdi bir tane sağ taraftan geçiş yaptım. Bir tane de sol taraftan geçiyorum. Bakın gül boncuklardayım. Bu araya 2 tane 14 milim takıp birleştirmemi yapıyorum. Boncuklarım hazır. Gül boncuklarımı da düzelterek kenara bu şekilde tekrardan devam edeceğiz arkadaşlar. Şurada son boncuklarımızı taktık. Bütün güllerin arasına ikişer tane 14 milim takarak devam edelim. Burada göstermesi biraz zor oluyor benim için. Gül boncuklardan dolayı çanta biraz zor zapt ediliyor. En azından çekimde tabii ki. Çekimde olduğum için böyle oluyor. Zaten mantığını anladınız. Karıştırırsanız diğer kenara bakarak bu kenarı yapabilirsiniz. Ben de burada son boncuklara kadar yapayım kamera arkası olarak. Kapanışı beraber yapalım. Son kenar boncuklarıma geçişimi yaptım. 2 tane de 14 milimlik boncuğumu taktım. Burada direkt bağlıyorum. Çünkü artık çantamın kenar ve taban birleştirmeleri bitti. Çantamın formunu bozmadan güllerimi düzelterek bu işlemi yapıyorum. Birkaç kez bağladım. Tabii ki diğer boncuklardan geçirip o şekilde keseceğim. Şöyle size kenarı ve tabanı tekrardan göstermek istiyorum. Güllerin arasına ikişer tane boncuklar takarak devam ettik. Buradan itibaren de son güllere geçiş yaptık. 14 milimliklerimizi taktık. Taban kısmında ise farklı bir sistemde ilerledik. 2 boncuk ilerleyip aralara ikişer tane 14 milimlik boncuk takarak tabanımızı birleştirdik. Tekrardan diğer kenara geçtik. Son 2 boncuğumuzu alıp 14 milimliklerimizi taktıktan sonra bütün güllerin arasına ikişer tane 14 milimlik boncuklar takarak çantamızı tamamladık. Çantamızın kenar ve tabanı hazır. Şimdi çantamıza 2 farklı kulp çalışması yapacağız. Bunun için misinalarımı diğer boncuklardan geçirip kesip geliyorum. Çantamın kulpunu yapmak için hazırım. 2 tane kulp çalışması yapacaktık biliyorsunuz. Bana gönderilen modelde o şekildeydi. İlk kulp çalışmamız için şu kenar boncuklarımızı kullanacağız. Kenardan birleştirme yaparken taktığımız ikili boncukları kullanacağız. Hem bu taraftakini hem de diğer taraftakini. Şimdi bu taraftaki kenardan ikili boncuğumdan misinamı geçiriyorum ilk kulpum için. Karşılıklı taktım. Misinamı yine çift taraflı kullanacağım. Sizler de bu şekilde misinanızı takın ve boncuklarımızı takalım. Çantamızın iç kısmını yaparken yaptığımız işlemlerin aynısını yapacağız. Burada karşılıklı misinama 2 tane 14 milim bir tarafa, 2 tane 14 milim bir tarafa boncuk takıyorum ve gül boncuğumu da herhangi bir tarafa takıyorum ve gül boncuğum üzerinden bağlama işlemi yapıyorum.
Bu şekilde kulpumun ilk sırasını yapmış oluyorum. İkinci sıra için tekrardan aynı şekilde boncuk takıyorum. Gördüğünüz gibi boncuk dizilimim aynı. İkişer tane karşılıklı 14 milimliğime taktıktan sonra herhangi bir tarafa gül boncuk takıp gül boncuk üzerinden bağlama yapıyoruz. İkinci sıramı da yapmış oldum. Kulp yapımım bu şekilde ilerleyecek. Tekrar bir sıra daha göstereyim. Geri kalanını biraz kamera arkası yapalım. Boncuk dizilimim aynı. Karşılıklı ikişer tane 14 milim attıktan sonra gül boncuğumu herhangi bir tarafa takıp gül boncuğumdan bağlıyorum. Bu şekilde karşıdaki sırama kadar, karşı iki boncuğuma kadar kaç sıra istiyorsanız o kadar sıra yapabilirsiniz. Bu kulpumuz elle tutmak için ya da kolumuza takmak için kısa bir kulp şeklinde olacak. Diğer kulpumuz omuza takmak için uzun bir kulp şeklinde olacak. Diğer kulpumuzun da tarzı farklı. Bu çantamızın konseptine uygun bir kulp. Bunu istediğiniz kadar sıra olarak yapabilirsiniz. Elimize tutmaya ve kolumuza takmaya uygun uzunlukta olsun. Ben de yaptığım sıra sayısını şimdi sizlere söyleyeceğim. Kamera arkasında devam edelim. Karşı tarafa birleştirmesini beraber yapalım. Sıralarımı yaptım. Gül boncuklarımdan sayacak olursam eğer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sıra yaptım. Ve misinamın ikisine de ikişer tane 14 milimlik boncuklarımdan taktım. Gül boncuk takmadım. Burada diğer kenarımın iki boncuğundan çantamın kulpunu birleştireceğim. Bakın diğer kenarın birleştirmeye başladığımız ilk iki boncuğu. Misinamın sadece bir tanesini geçireceğim. Şöyle ikisinden de geçirdim. Çekiyorum. Durumumuz bu arkadaşlar. Burada direkt bağlayacağız. Şu kurpumuzu göstermek istiyorum ben tekrardan çantamızın sapını. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Konseptimize de uygun oldu. Bunu bu şekilde taç, kemer şeklinde de tasarlayabilirsiniz. O tarz aksesuarlara çok uygun bir model. Bunu da söylemek istedim. Burada direkt bağlıyorum. Burada bağlarken arkadaki gül boncuğumu mutlaka düzeltiyorum. Bunu da ihmal etmeyin. Birkaç kez bağlayalım. Daha sonrasında diğer boncuklardan geçirip o şekilde keselim. Çantamızda ilk kurpumuzu yapmış olduk. Şimdi ikincisini yapalım. Diğer kurpumuz için aparatlarımızı yan taraflara yine şu ikinci boncuklara takıyoruz arkadaşlar. Bu kez ikincilere takıyorum. Siz de aparatlarınızı şu aradaki misinaya sabitleyebilirsiniz. Dediğim gibi penguen varsa da buradan aradan geçirip takarsınız. İki tarafa da taktım. Bu aparatlar üzerinden tek incili uzun kola takmak için bir kulp daha yapacağız. Bunun için de misinamı sağ ya da sol aparatımdan fark etmez. Birisinden başlayacağız. Geçiriyorum. Yine şöyle uçlarını eşitliyorum. Misinamın uçlarını eşitledikten sonra misinama 3 adet boncuk taktım. Herhangi bir tarafından boncukları takabilirsiniz. Fark etmez. Üçüncü boncuk üzerinden bağlama yapıyorum. Bakın 3 boncuklu bir başlangıç yapmış oldum. Şimdi iki misinamı da birleştiriyorum. Uçlarını yine eşitledim. 2 misinama birden boncuk takıyorum. Boncuklarım 10 milimlik. 10 milimliklerime geçiş yaptım. Yani bu boncuklarımı burada kullanacağım arkadaşlar. İkisine birden bu şekilde boncuklar takıyorum. Bu kulpu yapmayı düşünenler için söylüyorum. Sizler de omzunuza takmak için kaç boncuk gerekiyorsa ölçerek yapabilirsiniz. Ben yine sayısını sizlere vereceğim. Bu şekilde ikisine birden boncuklar takıp gelelim. Toplamda 70 adet boncuk taktım. Şurada taktığım 3 boncuk haricinde. Bununla beraber 73 oluyor. Şimdi tekrardan misinalarımı ikiye açıyorum ve bir tanesine 3 tane boncuk takıyorum. Herhangi birisine 3 tane boncuk taktım.
Ve boncuk taktığım misinamı aparatımdan karşıya geçiriyorum. Aparatımın içinden geçirdim. Şöyle de göstereyim size. Diğerine hiçbir şey yapmadım. Burada direkt bağlıyorum. 76 tane boncuk kullanmış olduk. Burada üçlü boncuğumdan birini de şöyle aparatımdan geçireceğim. Bu şekilde bağlayacağım arkadaşlar. Bakın. Üçlü boncuğun bir tanesini karşı tarafa geçirdim. Aparatımın içinden. Yani pozisyonunuz bu şekilde olsun bağlarken. Burada bağladım. İstediğiniz kadar boncuk kullanabilirsiniz. Çantamızın ikinci kulpu da hazır. Misinalarımı diğer boncuklardan geçirip kesip geliyorum. Çantamızın şöyle önüne arkasına bir bakalım isterseniz. Kenarları, şöyle kulpu, içerisine tabii ki kese ya da astar dikimi yapabilirsiniz. Astar yapacaksanız kenar boncuklarını kullanarak astarınızı sabitleyebilirsiniz. Kese yaparsanız zaten büzgülü olduğu için sabitlemenize gerek kalmıyor. İkinci kulpumuz da bu şekilde oldu. Kullandığımız boncuk sayısını da söyleyelim. 14 milimlik incilerden 250 adet kullandık. Gül boncuklarımdan 95 adet kullandım. 10 milimliklerden de 76 adet boncuk kullandım. Boyutlarına da bakalım. 18 santimetre eni var. 12 santimetrede boyu var çantamızın. Gayet ideal boyutlarda. Çok da güzel, çok şık bir çanta. İsteyen takipçime çok teşekkür ediyorum. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Katıl butonundan atölyeme desteklerinizi de bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.